Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber 30.000 TL altı en iyi laptoplara yakından bakacağız. Baştan belirteyim, her zamanki gibi bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Burada benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Fakat artık 30.000 TL altı laptoplara baktığım zaman özellikle 20.000 ile 30.000 bandında çok fazla alınabilir diyeceğim, önereceğim model kalmadı. O yüzden 30.000'in biraz daha üstüne çıkacağız. Bu laptopların hepsinin en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ve sizce bu serinin daha yüksek bütçeli versiyonları da gelsin mi? Gelsin diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi alınabilecek en ucuz laptopumuza başlayalım. Özellikle gündelik kullanım, ders çalışmak, ofis, Word için bir laptop alacaksak bu noktada 20.000 bandındaki açık ara en iyi laptop yani Lenovo IdeaPad Slim 3'ü görüyoruz. i5 13. nesil H serisi işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM çift kanal DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında 15.3 inç Full HD IPS bir panel kullanılmış. Ekran kalitesi olarak da bu fiyatlarda alabileceğimiz en sağlam laptop diyebilirim. Alüminyum kasası ve Dolby Atmos stereo hoparlörleriyle beraber bu fiyatlarda gündelik kullanım genel deneyim açısından da sağlam bir laptop. İkinci sırada özellikle kompakt bir laptop istiyorum. Taşınabilirlik benim için birinci öncelik diyorsan bu noktada Huawei MateBook Dev 14'ü görüyoruz. i5 12. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM çift kanal DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında Windows 11'in lisansı olarak geldiğinde söyleyeyim. 14 inç Full HD Plus IPS bir panelle geliyor. Ekran kalitesi olarak da 25.000 TL altı alınabilecek en iyi laptoplardan. 14 inçlik boyutuyla beraber de taşınabilirlik, kompaktlık yönünde rakibi olmayan bir laptop. İnce hafif tasarımı sadeliğiyle beraber de tasarım yönünde de benim gerçekten beğendiğim bir laptop. Üçüncü sırada ben laptopu grafik tasarım, Photoshop gibi işler için alacağım veya ekran kalitesi benim için çok önemli. Video, dizi, film izlemek benim birinci önceliğim diyorsan bu noktada OLED ekranı ile gelen şu anki piyasada alabileceğimiz en ucuz laptop Lenovo IdeaPad Slim 5'i görüyoruz. i5 13. nesil H serisi işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM çift kanal DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında 14 inç OLED Full HD Plus bir ekran burada kullanılmış. Ekran kalitesi olarak 20 ile 30.000 bandında rakipsiz bir laptop diyebilirim. İnce şık tasarımıyla beraber de kompaktlık, taşınabilirlik yönünde de sağlam bir cihaz. Hem işlemci performansı yüksek hem de OLED ekranlı bu fiyatlarda kompakt bir laptop istiyorsak kaçırılmayacak bir cihaz diyebilirim. 30.000 sınırında da HP Victus 15'i görüyoruz. Ryzen 5 8. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 6 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM DDR5 tek kanal 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 3050'nin 6 GB VRAM'e sahip 75 Watt'lık versiyonu kullanılmış. 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz bir panelle geliyor. Ekran kalitesi olarak gaming laptoplar için de ortalama seviyede ama performans anlamında baktığımda 30.000 bandında alabileceğimiz en sağlam laptop. 5. sırada Acer Nitro V15'i görüyoruz. Ryzen 5 7. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 6 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 3050'nin tam performans 95 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Zaten bu laptopun da en önemli artısı 3050'nin tam performans versiyonuyla gelmesi. Bu sayede hem 6 GB VRAM hem de Ryzen 5 7. nesil işlemci ile bu fiyat bandında alabileceğimiz en güçlü laptop. 6. sırada Victus 15'i görüyoruz. i5 13. nesil H serisi işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM DDR4 3200 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 3050'nin 6 GB VRAM'li 75 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Ekran kalitesi olarak da 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz bir panelle geliyor. Ekran kalitesi bu fiyat bandında ortalama seviyede ama soğutma sistemi anlamında 32.000 bandında alabileceğimiz en sağlam laptop. Son sırada açıkçası bütçeyi biraz daha zorlayabiliyorsak 35.000 sınırında kaliteli ekranı, iyi soğutması ve sağlam kasasıyla beraber alabileceğimiz en sağlam laptop Acer Nitro V15.
i5 13. nesil H serisi işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, çift kanal DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin 60 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Evet, burada 4050'nin tam performans versiyonu kullanılmamış. Yani 140 Watt'ları 115 Watt'ları göremiyoruz. Fakat bu fiyat bandında bir 3050 almaktansa bütçeyi biraz daha zorlayıp 35.000 bandında 4050'nin 60 Watt'lık versiyonunu almak çok daha mantıklı. 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz %100 sRGB panel burada kullanılmış. Ekran kalitesi olarak da 35.000 bandında gaming laptoplar içinde en iyi ekran diyebilirim. Soğutma sistemi sağlam, ince şık tasarımıyla beraber gaming laptop olduğunu da belli eden bir cihaz. Fakat sadece oyun odaklı düşünmeyin. Grafik tasarım, video edit, render içinde rahat rahat alınabilir. Açıkçası listeyi tümüyle değerlendirirsem 20.000'den 30.000'e kadar alınabilecek en sağlam laptoplar bunlardı. Eğer bütçeniz bu aralıktaysa bence başka bir laptopa da kesinlikle bakmayın. Çünkü hem fiyat hem performans hem deneyim 3 noktada en sağlam laptoplardan bahsettim. Eğer bütçem 20.000 bandında benim için ekran kalitesi birinci öncelik ve sağlam bir işlemci istiyorum diyorsan Lenovo IdeaPad Slim 3 bu noktada çok mantıklı. Fakat ben kompakt bir laptop istiyorum. Bütçem de 25.000'in altında. Yine işlemcisi sağlam olsun, kasa kalitesi ve deneyimiyle beni üzmesin diyorsan MacBook D14 bu noktada çok mantıklı. Fakat bütçem 25'te 30.000 bandında ve bu fiyatlarda ekran kalitesi olarak alabileceğim açık ara en iyi laptopu istiyorum. OLED ekran benim için önemli diyorsan Lenovo IdeaPad Slim 5 bu noktada öne çıkıyor. 14 inç OLED ekranıyla beraber alternatifi olmayan bir laptop. Bütçem 30.000 sınırında ve bir gaming laptop istiyorum. Şu anki piyasada alabileceğim en ucuz, en mantıklı gaming laptopu istiyorsam da Victus 15'in Ryzen 5 versiyonu. Bütçem 32.000 sınırındaysa da yine Victus 15 fakat i5 13. nesil 13420H işlemcili versiyonu bu noktada çok mantıklı. Fakat bence bütçeyi biraz daha zorlayıp uzun vadeli kullanmak açısından çok daha mantıklı bir laptop olan Acer Nitro V15'e zorlamak bana daha mantıklı geliyor. Evet, videomuz 30.000 TL altı fakat burada 30.000 TL'nin üstünde 4 tane laptoptan bahsettim. Çünkü artık 20.000 ile 30.000 bandında önerebileceğim bir gaming laptop kalmadı. O yüzden artık bu piyasada 30.000'in üstüne mutlaka çıkmamız gerekiyor. Bu laptopların hepsinin en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Aklına takılan herhangi bir soru olursa da yine mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince yetişebildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum. Bu serinin devamı için de alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.